Yönetim ve organizasyon çerçevesi. 3 konuşmacımız var. Yaklaşık yarım saat her konuşmacımızın vakti olacak. Gayet tabii soru ve cevaplara da vakit ayırmış olacağız. Ben konuşma sırası geldiğinde konuşmacıları da takdim etmiş olacağım. Birinci konuşmamız güncel proje ve portföy yönetimi trendleri. Konuşmacımız Oktay Akdoğdu. Kendisi PricewaterhouseCoopers'ın ortak şirket yöneticilerinden. Ben herhalde fazla vakitlerini almak istemiyorum. Sizlerle yani konuşmayı kendilerini. Buyurun. Hoş geldiniz. Benim bugünkü konum bana ayrılan süre içinde size proje ve portföy yönetimi trendlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu trendleri nereden elde ediyoruz diye biraz daha detaylı açıklama yapacağım ama trendlere şöyle bir genel baktıktan sonra biraz daha detayına girmeye çalışıp sonra soru cevapla bitirmeye çalışacağım. Çok pardon. Bu trendler PwC'nin 146 ülkede yaklaşık 140 adet soru setiyle hazırlanmış bir survey var ve bu survey 3 yılda bir gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2004, 2007, 2010 ve 3 yılı bozarak 2011 yılında tekrar yapılmış ve yine süre parametre bozulmuş 2012 yılında gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla 2012 yılı sonuçlarına dayanıyor. Bu survey'in yapıldığı ülkeler içinde Türkiye yok. Fakat bu yıldan sonraki yapılacak ilk survey'de Türkiye'yi de biz PwC olarak dahil ediyoruz. Dolayısıyla biraz daha uluslararası bir survey. Trendlere baktığımız zaman neler çıkmış? Aslında trend demek çok doğru mu tartışılır. Biraz daha öne çıkan konular neler? Proje yönetimindeki gündemde olan konular neler? Onlardan bahsediyor. Birinci konu proje portföyünün şirket stratejileriyle uyumu. Projelere ya da proje topluluklarına baktığımız zaman şirket stratejisiyle uyumlu mu gerçekçi projeler? Birinci konu bu. İkinci konu portföy yönetiminin, program yönetimi de diyebiliriz tabii biz buna, rekabet avantajına etkisi. Üçüncü konu özellikle proje yönetiminde, program yönetiminde olgunluk seviyesi ve bunların proje ve portföy performansına etkisine. Üçüncü konumuz bu. Yine proje yönetiminde görülen temel riskler neler? Survey'e katılanlar nasıl yanıtlar vermişler? Bunların üzerinden gideceğiz. Bir diğer konuda insan kaynağı, araçlar ve metodolojilerin etkin şekilde kullanılmasıyla ilgili yine farklı sektörlerdeki, farklı ülkelerdeki proje yöneticilerinin veya şirket yöneticilerinin konuyla ilgili feedbackleri neler? Bunların biraz üzerinden gitmeye çalışacağız. Şimdi birinci konu olarak, birinci trend olarak esasında proje ve proje portföyünün şirket stratejileriyle uyumu demiştik. Bu iki konunun birbirinin ayrılmaz bir parçası olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla program yönetiminde, portföy yönetiminde özellikle stratejik bakış açısının şirketin stratejisiyle uyumun mutlaka gündemde olması, düşünülmesi, dikkate alınması önemli bir konu. Tabii ben buradan yanlış yerlere dokununca bir şey diyoruz. Yine öne çıkan konulardan bir tanesi, kurumların survey'e verdiği yanıtlardan aldığımız bilgi, iş birimlerinin projelere ya da programlara yeteri kadar katılım göstermediği, yeteri kadar sahiplenmediği yönünde bir çıktı var. Bu da projelerle ilgili, proje ekipleri içinde ya da kurumla olan iletişim mekanizmalarının ne kadar önemli olduğunu aslında bize gösteriyor. Dolayısıyla iş tarafından bakıldığı zaman projeye katılım, projenin faydalarıyla ilgili bilgi sahibi olma ve dolayısıyla projelerin sonuçlarıyla ilgili beklentileri yine projeye katılımlarıyla ilgili motivasyonlarının düşük olduğu sonucu çıkıyor. Ne kadar iş stratejisiyle projeleri entegre edersek, ne kadar sonuçlarından paydaşları ve özellikle iş süreçlerinde çalışanları bilgilendirirsek o kadar fazla projelerin başarılı olduğunu
görüyoruz. Yine yapılan araştırmada özellikle projelerdeki temel riskler neler? Biraz küçük olmuş yazılar tabii görünmüyor aşağı taraftaki ama ben şöyle kısaca özetlemeye çalışacağım. Neden projeler başarısız oluyor ve temel konular neler diye bakıldığı zaman iş birimlerinden yani projenin paydaşlarından gelen feedbackler şu şekilde. Bunlardan bir tanesi özellikle projenin sonunda ne elde edilecek, projenin bize faydası ne olacak ve hayatımızda neyi değiştirecek diye bakıldığı zaman başarısız olan projelerde özellikle projeden faydalanacak tarafın proje sürecine çok fazla dahil edilmediğini görüyoruz. Yani proje sürecine çok fazla dahil edilmezse paydaşlar, projenin başarılı sonuçlanması çok mümkün olmuyor. Yine başarısız bir proje sonucunda feedback alındığı zaman kurumun değişime hazır olmaması, dolayısıyla projeden haberdar olmama, projenin etkilerinden haberdar olmama, projenin getireceği değişimden son anda haberdar olma gibi konulardan dolayı projelerin başarısız olduğunu görüyoruz. Ve yine projenin detayından haberdar olmamakla ilgili bir feedback, üretilen çözüm şirketimize uygun değil. Yani bir proje gerçekleştiriliyor, projenin bir sonucu oluyor ve hayata geçiyor o proje. Ve bunun sonunda evet bu bizim şirketimize uygun bir proje olmadı, uygun bir çözüm olmadı gibi feedback olabiliyor. Dolayısıyla şirket stratejisiyle uyum ve bu stratejinin ne olduğunun kurum tarafından, o projenin gerçekleştirildiği kurumda bilinmesi, projenin faydasının doğru anlatılması, doğru ifade edilmesi ve doğru algılandığından emin olması kritik başarı faktörlerinden bir tanesi. Özellikle portföy yönetimiyle yine rekabet avantajı ile ilişkisi açısından baktığımız zaman eğer biz projelerimizi portföy yönetimi mantığında yönetirsek kurumlara ciddi rekabet avantajı sağlıyor. Özellikle bu bakış açısı projelerdeki temel KPI'ler ki bunlar hepimizin bildiği bütçe, zaman, kalite, kapsam ve fayda. Bu açıdan bakıldığı zaman proje performanslarını çok ciddi anlamda olumlu etkiliyor. Yine survey'e göre eğer biz portföy mantığıyla projelere bakar, projeleri bu mantıkla ve böyle bir metodolojiyle, böyle bir yaklaşımla yönetirsek proje başına %37 gibi bir maliyet azalışı elde edebiliyoruz. Ortalama tabii ki bu rakamlar. Yönetilen proje sayısında ciddi bir azalış olabiliyor. Ve bir takım projeler var ki bizim için aslında çok düşük getirili. Dolayısıyla bu tür projelerde de %10 bir azalma söz konusu ve başarısız projelerdeki azalma oranı da %15. Tabi buradaki portföye bakma, proje portföyüne bakma ve proje portföyünde hangi projelerin yapılacağını önceliklendirme en kritik konulardan bir tanesi. Burada da grafikte de göreceğiniz gibi maliyet ve projenin bize getireceği katma değer çok önemli kriterler. Öncelikli olarak maliyeti düşük fakat bize katma değeri fazla olacak olan projelere odaklanmamız, bu projeleri öncelikle gerçekleştiriyor olmamız bize ciddi anlamda kazanım sağlıyor. Bu yüzdesel kazanımları da biraz önce bahsettim. Dolayısıyla kritik nokta bu olarak survey'de öne çıkıyor. Yine rekabet açısından baktığımız zaman özellikle portföy yönetiminde yani birden program yönetimi de diye de kullanıyoruz tabii farklı sektörlerde. Çok standart bir metodoloji yok. Survey'in sonucuna baktığımız zaman. Ve şirketler esasında sürekli bir gelişim içindeler. Portföy olarak projeleri yönetirken kullandıkları metodolojiyi, kullandıkları araçları geliştirme eğilimi içindeler. Buradaki en kritik nokta proje yönetim sürecinin tanımlı olması. Yani ben proje yönetiminde bir araç kullanıyor olabilirim. Ama proje yönetim süreçlerini doğru tanımlamadıysam, ne kadar araç kullanırsam kullanayım, çok başarılı olamıyorum. Dolayısıyla yine survey'den çıkan kritik sonuçlardan bir tanesi, araçları mutlaka doğru süreçlerle destekliyor olmamız lazım.
portföy yönetimine baktığımız zaman esasında araştırmanın yine sonucu olarak iyi bir portföy yönetimi sürecine sahip olmamız ve portföy yönetimini istediğimiz kalitede gerçekleştirebilmek için temelde geçmemiz gereken belirli aşamalar var. Bunlardan ilki şeffaflık, ikincisi projelerin uyumlaştırılması, üçüncüsü stratejiyle uyumlaştırmasının gerçekleştirilmesi ve fayda yönetimi. Tabii biz bu sonuçlara baktığımız zaman tabii survey'den çıkıyor ama aslında hani içinizden şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Stratejinin yeri doğru mu? Strateji başta mı olmalı? Üçüncü aşamada mı olmalı? Bu tamamen survey'in sonucu. Ama bizim bugüne kadarki elde ettiğimiz deneyime baktığımız zaman stratejiyi başa almak portföy yönetiminde biraz daha doğru sonuç, daha kaliteli sonuç üretiyor. Dolayısıyla birinci aşamanın detaylarına bakarsak portföy yönetiminde şeffaflık önemli. Dolayısıyla hangi projeleri seçiyoruz toplu halde yönetmek için? Ve bunların birbiriyle uyumunu nasıl hissediyoruz? Birbiriyle ilişkisini, önceliklerini, hangi kaynakları, bu kaynaklar insan kaynağı olabilir, dışarıdan alınacak hizmetler olabilir, kullanılacak ürünler olabilir. Dolayısıyla bunları bir uyumlaştırma, belirlediğimiz iş stratejisine uygun olarak yönetme şeklinde bir çalışmayı gerçekleştiriyor olmamız lazım. Buradaki kritik nokta tabii ki özellikle teknolojinin dahil olduğu projelerde IT tarafıyla iş tarafının birbirini çok iyi anlaması, çok iyi aynı hedefe odaklanmaları, dolayısıyla planın birlikte gerçekleştirilmesi kritik. Proje hedeflerinin yine anlaşılması, aynı hedefe odaklanma açısından kritik. Proje içindeki farklı tarafların farklı hedeflerinin, farklı iş hedeflerinin olmuyor olması lazım. Strateji olarak baktığımız zaman da özellikle stratejik planlamanın adımları, birincisi stratejimize ne kadar uygun bu proje topluluğu, bütçeleri nasıl yöneteceğiz ve bu projeyi yönetirken bir takım ceza mekanizmalarımız olacak mı belirli adımlarla ilgili. Bunları çok iyi set etmemiz gerekiyor. Ve özellikle KPI'leri belirleme, o KPI'ler doğrultusunda bizim projenin sonucunda elde edeceğimiz faydayı tanımlama ve projenin her aşamasında bu faydanın elde edilip edilmediğini ölçme kritik adımlardan olarak görülmüş yine survey'in sonucunda. Dünyada özellikle olgunluk seviyesine baktığımız zaman portföy yönetiminin biz 5 aşamada değerlendiriyoruz ve survey'i de bu yönde yaptık açıkçası. Birinci seviye grafikte görüyorsunuz biraz daha bu işin başlangıç aşaması. İkinci seviye biraz daha program yönetiminde bir takım metodolojilerin, bir takım araçların düşünüldüğü, bir takım eğitimlerin alındığı seviye. Üçüncü seviye artık biraz olgunluk seviyesi orta diyebileceğimiz geliştirme safhasına geçilmiş, belirli metodolojilerin, uygulamaların kullanılmaya başlandığı, belirli standartların set edildiği seviye. Dördüncü seviyede artık biraz daha projelerin izlendiği, KPI'lerin ölçüldüğü, üst yönetim tarafından farkındalığın oluşulduğu, üst yönetimin de bu KPI'leri izlemeye başladığı seviye ve en son seviyede optimize dediğimiz seviye. Bu KPI'lerin çok ciddi belirlenmiş standart periyotlarda ölçüldüğü ve bununla ilgili performans derecelendirmelerine bu KPI'lerin yansıdığı, özellikle belirli iyileştirme alanlarının set edilip bununla ilgili yatırımların yapıldığı seviye. Dolayısıyla 2004 ve 2012 araştırma sonuçlarını karşılıklı göstermeye çalıştık. Görüyorsunuz 2012'de özellikle level 4 ve 5'te ciddi bir artış var. Dolayısıyla kurumlar biraz daha level 4 ve level 5 aşamasına geçmeye başlamışlar. 2004'te özellikle başlangıç seviyesinde olan kurumların sayısı ciddi anlamda 2012'de azalmış. Sağ tarafa doğru ciddi bir artış görüyoruz. Olgunluk seviyesi hangi alanlarda düşük diye bakarsak, şu anda organizasyonel yapılanma, özellikle proje yönetimi, portföy yönetimi sürecinde insan kaynağı yönetimi ve kalite güvence çalışmalarının
şu anda istenilen seviyede olmadığını görüyoruz ama bu aşamayla ilgili de herhalde önümüzdeki yıllarda daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Tabii buradaki kritik nokta şu, bu konularda karar verebilmek ve bu konularda kendi yetkinliğimizi, şirketin proje portföy yönetimi tarafında yetkinliğini görebilmesi için belirli periyotlarda da bu olgunluk seviyelerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi kritik konular. Bu olgunluk seviyesini belirlerken aslında survey'in içinde biz belirli bir metodolojiye göre bunu belirliyoruz. Tabii bu sadece soru cevapla yapılan bir çalışma ama normalde bir kurumda bunu detaylı olarak bakmak istediğiniz zaman daha farklı metodolojiler, daha farklı yöntemler, daha farklı araçlar kullanılabiliyor. Dolayısıyla az önce özetlemeye çalıştım 5 kademedeki olgunluk seviyesini. Bir de tabii proje spesifik, yani portföy yönetimi anlamında değil de proje anlamında o projenin durumu ne? Bunu ölçmeye yarayan bir metodolojiyi de kullandık. Bu da Price'ın kendi metodolojisi. 12 alandan oluşuyor. Bu 12 alanda proje ne durumda? Dolayısıyla projedeki temel riskler neler? Daha iyi yönetmek için ne yapmamız lazım? Bu anlamda da bize yol gösteriyor. Risklere bakarsak projelerde en çok ne tip risklerle karşılaşıyorsunuz diye sorulduğunda en fazla karşılaşılan risk olarak tahmin riski çıkıyor. Yani projede eğer bir takım konularda öngörüde bulunuyorsak bunlar neler olabilir? Projenin süresi olabilir, kaynak sayısı olabilir, bütçesi olabilir, hedefleri olabilir. En fazla risk tahminlerde çıkıyor. Bunları eğer yanlış tahmin edersek ciddi anlamda projenin sonucuna etki ediyor. Ve yine sorulardan bir tanesi yüzde olarak ne kadar başarısız proje var? Bu oran %86, çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla %86 bütçe, zaman, kapsam, kalite ve faydayı dikkate aldığımız zaman hedefleri tutturmada başarılı değil. Temel nedenlere yine devam edersek neler var? Özellikle üst yönetimin desteği kritik noktalardan bir tanesi. Eğer üst yönetimin desteğini sağlayamıyorsak, orayı yeteri kadar o projenin planlamasıyla ilgili, hedefleriyle ilgili, kaynaklarıyla ilgili, süreciyle ilgili bilgilendirmiyorsak ve onların desteklerine hangi aşamalarda ihtiyacımız olduğunu belirtmiyorsak, bu da projeyle ilgili temel risklerden bir tanesi olarak görülmüş. %36 çok ciddi bir ağırlık. Diğer bir konu, çok sık olan kapsam değişiklikleri projelerde, özellikle orta ve uzun süreli projelerde bu kapsam değişikliklerinden dolayı da hedeflerin tanımını kaybetmesi. Yani A hedefine giderken kapsam değişikliğinden dolayı hedefin farklı bir yere kayması. Bu da önemli risklerden. Yine survey'de kullanılan araçlar, kullanılan metodolojilerle ilgili bir takım sorular sorulduğu zaman özellikle proje yönetimini yapan kaynakların yetkinliğinin eksikliği bir kere proje performansına negatif etki eden unsurların başında geliyor. Özellikle sertifikasyon önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla proje yönetimi konusunda bu yetkinliğimizi güncel tutacak ve kuruma gösterecek sertifikasyonun önemi artıyor. Dolayısıyla ne kadar çok sertifikalı kaynağımız olursa proje başarı oranının da o kadar arttığını gözlemliyoruz diye yanıt vermiş kurumlar. Yine projelere baktığımız zaman kritik olan 4 tane ana rol var. Hani en kritik roller neler diye sorulduğunda 4 rol öne çıkmış. Bunlardan bir tanesi proje yöneticisi tabii ki doğal olarak. Diğer bir rol iş birimi sahibi. Yani o projeyi kim kullanacak? O proje kimin için yapılıyor? Projenin sahibi kim? O önemli. Projedeki kalite yöneticisi önemli. Yani dolayısıyla o proje yönetim sürecinde hangi kalite unsurlarını tanımladık? Nasıl bir metotla projenin kalitesini ölçüyoruz? Bu rol önemli. Ve bu kaliteyi ölçen, bu kalitenin ölçülmesinden sorumlu olan kalite kontrol sorumlusu da önemli bir rol olarak karşımıza çıkıyor.
İnsan kaynağı araç ve metodolojilerin etkin şekilde kullanılmasına baktığımız zaman tabii ki bir tool kullanan %56'lık bir oran ortaya çıkmış proje yönetiminde. %44 şirket ben tool kullanmıyorum demiş. Bunların yaklaşık %19'u ben kendi süreçlerime göre bir tool yarattım. Standart bir tool, standart bir metodoloji kullanmıyorum demiş. En alttaki grafiğe bakarsanız burada da yine projenin kritik başarı faktörleri bütçe, planlama, kapsam, kalite ve fayda olarak bakarsak metodoloji ve organizasyondaki özellikle performansı artırmaya yönelik aşamalara baktığımız zaman eğer metodoloji kullanıyorsak, metodoloji kullanmayanlara göre belirli bir fark performans olarak, proje performansı olarak daha öne çıktığımızı görüyoruz. Bu da çok temel bir sonuç olsa gerek. Yine şirketlerin toplamda %77'si, %56 hatırlarsanız araç kullanıyorum diyordu, %77'si metodoloji kullanıyorum diyor. Fakat buradaki yine kritik nokta, bu metodolojiyi ben standart bir metodoloji kullanmıyorum. Kendi şirketimdeki proje yönetim süreçlerine göre bu metodolojiyi tegir ettim, kendime uyarladım diye yanıt vermiş. Özellikle metodolojinin içinde eğer anahtar performans göstergesi kullanıyorsam projelerim daha başarılı sonuçlanıyor diye de yanıt vermişler. Ve sonuç olarak baktığımız zaman survey'den hani ne gibi dersler çıkartıyoruz diye baktığımız zaman özellikle 7 alanda biz bunları özetledik. Bunlardan bir tanesi çok temel bir konu. Şirketin hedef ve stratejisi çok belirli, net olmalı. Dolayısıyla benim gerçekleştirdiğim projeler bu stratejiye, bu hedefe ne kadar hizmet ediyor? Buradaki rolü ne projenin? Bu proje tarafları tarafından çok iyi anlaşılmalı. Birinci ana konu bu. İkinci konu, özellikle teknolojinin işin içinde olduğu projelerde, ki her projede olmak zorunda değil, teknolojiyle iş birimleri arasındaki uyum çok iyi sağlanmalı. Yani bir ortak dil oluşturulup bir iletişim mekanizması tesis edilmeli. Dolayısıyla kritik başarı faktörlerinden bir tanesi bu. Bir diğer konu, eğer çok fazla sayıda proje gerçekleştirilen bir şirkette çalışıyorsak, bir kurumda çalışıyorsak, buraya biraz daha teknik bakmak, biraz daha bilimsel bakmak, proje ve portföy yönetimi ofisini kuruyor olmak ve burayı da bir araç ve bir metodolojiyle desteklemek kritik başarı faktörlerinden. Projelerin başarısını arttırmak için projeleri risk odaklı yönetmek yine kritik başarı faktörlerinden. Benim projelerimdeki temel riskler neler? Bunları daha erken nasıl görebilirim? Ve bu risklerin gerçekleşmesini daha önceden nasıl önleyebilirim bakış açısını proje metodolojisinin içine katıyor olmak. Kritik noktalardan bir tanesi. Ve özellikle böyle bir çalışma şeklimiz olduktan sonra, böyle bir birimimiz olduktan sonra bu birimin olgunluk seviyesini belirli periyotlarda gözlemliyor olmamız lazım, bunu ölçüyor olmamız lazım ve değerlendirme kriterlerine yansıtıyor olmamız lazım. Yine kritik noktalardan bir tanesi. Ve insan kaynağının yetkinliğini yukarıya çekecek adımları atıyor olmamız lazım. Bunlar eğitim olur, sertifikasyonu desteklemek olur. Bunlar da kritik noktalardır. Özetlemeye çalıştım. Süreye de sadık kaldım umuyorum. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Diğer milletvekili bize aktardınız. Süreye de sadık kaldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, sorusu olanlar. Buyurun. Benim sorum şu olacak, genelde proje bilgileri çok paylaşılmak istenmiyor, özellikle başarısızlık durumlarında. Hangi seviyede proje paydaşlarından bu bilgiler alınabiliyor? Ya da ne şekilde bu gizlilik sağlanabiliyor?
noktalardan bir tanesi projenin tarafları ya da paydaşları dediğimiz projeden kim faydalanacak, kimin için yapılıyor projeyi ve kimler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu ekibin bir kere bu projenin neden yapıldığı, kurumun stratejisine nerede, hedeflerine nerede nasıl yardımcı olacağı, maliyet düşürmek için mi yapılıyor, farklı bir pazara girmek için mi yapılıyor, operasyonel verimlilik için mi yapılıyor? Bunun çok iyi anlaşılması ve çok iyi bilgi paylaşımının gerçekleştiriliyor olması kritik noktalardan bir tanesi. Ama bir takım projeler var ki özellikle bize rekabet avantajı sağlayacak olan projelerin bilgileri dediğiniz gibi gizli tutuluyor olabilir. Ama burada da yine bu bilgi kimlerle paylaşılacak, kimlerle paylaşılmayacak? Paylaşılmamanın getireceği riskler var mı yok mu? Bunlar değerlendirildikten sonra bu bilgi ancak içeride olabilir. Ancak hani bu kimlerle paylaşılırsa ne gibi riskler oluşabilir? Bunun doğru değerlendirilmesinden sonra ben mümkün olduğunca çok fazla tarafla aynı sayfaya gelebilmek için, aynı hedefe odaklanabilmek, aynı o projenin başarısının bize ne getireceğinin aynı şekilde anlaşılmasını sağlamak kritik noktalardan bir tanesi. Bu anlamda da dediğim gibi hani rekabet avantajı dışında farklı gizli kalacak bir bilgi çok öngöremiyorum. Başka sorusu olan yok. Ben bir soru sorabilir miyim? Bu metodoloji kullanan ve kullanmayanlar dedik. Onların arasındaki başarı farklarını gösteren bir slaydınız var. Bir graf yapısı var orada. Biz esasında Geçtin mi? Evet. Yani daha burası şu var. Şimdi orada esasında bu istatistik olarak çok büyük olasılıkla şey değil, significant şey değil yani. Önemli değil olasılıklardaki farklar bilgiye göre. Bu da araç kullanımı vesaire gibi konularda esasında metodoloji kullanımında biraz mesela kırıcı gibi olmuş oluyor. Tek sorun olacak acaba yani kullanmayanların beklentileri mi zaten baştan koydukları beklentiler mi daha düşük olabiliyor? Yani ülkeler daha profesyonel yönetim daha mı? Ben aslında şöyle bir yorum yapabilirim. Başka bir grafikle beraber bu grafiğe bakmak lazım. Onun için de biraz geri gidiyorum. Hemen. Fazla geldik. Hatırlarsanız bu sağ üstteki grafik 2004 ile 2012 arasında olgunluk seviyesi açısından baktığımız zaman ciddi bir fark açılıyor. Yani eskiden daha çok hani başlangıç seviyesinde biz proje yönetimine bakıyorduk. Diğer firmaların sayısı 2012'de ciddi oranda azalmış. Artık seviye 3, 4, 5 dediğimiz bizim olgunluk seviyesi daha yukarıya doğru firmalarda çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu olgunluk seviyesinin yukarıya çıkmasında kullanılan aracın ve metodolojinin de ciddi anlamda önemi var. Fakat bunun için de bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü yıllık olarak bu trendin etkisi %10'ları 15'leri geçmiyor. Yani siz metodoloji ve araç kullanmaya başladığınız dönemden itibaren eğer bunu olgunluk seviyesi olarak değerlendirme mekanizmasının içine alıyorsanız, bu olgunluğunuzu ölçüp daha yukarıya çekmek için neler yapmamız gerekir diye bakıyorsanız, her yıl bir diğer yılla arasındaki oran %15. Dolayısıyla o sizin bahsettiğiniz az önce gösterdiğim grafik, bundan herhalde 4-5 sene sonra arabaya açılmaya başlayacak bunlar. Çünkü bunları öğretiyoruz. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hello everybody, I'm glad to be here. Istanbul is the city where my grandmother was born, so which is a good opportunity to visit the place. I'm originally from Austria, I'm living in Vienna, so I'm talking English as I can't speak a word in Turkish language. I hope you can follow me. Primas Consulting
let's start with the moments of truth concept. The original topic of this meeting is doing more with less, and this was the idea to think of what could a project manager focus on so that the very moments where decisions are made in a project can be very successful. This is the idea of the moments of truth. 23 years ago, I was first time here in Istanbul. I came with a sailing boat, so I'm a sailor. And I think in sailing you have also some kinds of moments of truth. And I would like to start with these aspects in my presentation. Because I think, for example, if you're a good sailor, but you cannot manage to land in a proper way, nobody will believe you. Or you could be an excellent driver with your car. If you cannot manage to park your car appropriately, nobody will believe it to you. So this is basically also the idea here. First, give me the chance to 3 slides with the information about Primus Consulting, me and my colleague Lehmann. Primus Consulting is a consultancy company. We provide training, seminars on project management, both on hard facts like MS Project, but also on soft facts like communication skills, etc. And the logo of Primus Consulting should also express that to be a successful project manager, to reach the top, the point, you need both. You need excellent methodological knowledge plus behavioral competences and social competences. Yeah, we are based in Austria, Vienna. This year we celebrate our 20th anniversary, and we are doing business in Turkey for a few years now in cooperation with my colleague Lehmann. My name is Anton Lorenz. I'm a certified program and portfolio management consultant according to IPYD. So even I did not understand what my colleague told you. According to the presentation, I had an idea what it was about. It's a quite famous study that I already know. I'm trainer consultant, also project manager for a client at the moment, and managing director for Primus Consulting. I do a set of trainings. I like project management also because of the fact that there are so many topics that can be subsumized under project management. Also I'm a lecturer at the Viennese University of Technology. My colleague Lehmann is also a trainer consultant and our regional representative here in Turkey. She also is quite experienced in program and portfolio management, project management office. And here are some of our clients that we have been doing business here in Turkey with. Now, I would like to come to the concept of moments of truth. So this is sailing. This is an example of the America's Cup. And there are several moments of truth when you do a regatta. I myself sailed several regattas, not on such yachts. This is at the top league. I'm by far not that good. But for example, the start, what we just saw, is a crucial fact. If you do not start readily, it will be quite difficult to reach up to the rest. And there are some nice examples of other moments of truth, especially this one, how you manage to cross the buoy, how you come around this. And there is one very nice example, and I want to finish with that. Because how you see how closely at the limit they are going. For example, this one, this is the pure nightmare. You never want to achieve this in your projects, yeah? So this is exactly how this happened. Yeah, sometimes projects also fail. So I would like to stop with that now. Even if you prepare for this,
even if you train a lot, even if you take a careful look at the course, you have to concentrate in the situation when you're in the middle of the regatta. And I like sailing as a comparison to project management because you have a team leader there, you have a project manager. You have a team that has to be quite good in cooperating. You have a course, you have a goal. So there are several things that can be compared to projects. And I would like to stop now with the comparison and would switch over to project management. What are the moments of truth in project management? Some examples. A workshop where you have to present your ideas and share a vision about your project. A presentation, a conflict situation, the clarification with the client. These are all examples. And it's important here to be very concentrated and with the empathy and all your communication skills to carefully adjust the situation according to what is the project about and then to be successful. So it's about dissatisfaction or approval or enthusiasm with your customer or client. So the moment of truth is the key for being successful. It's either between disappointment and dissatisfaction or between the success. So they are tipping point switches that you either put to the right or to the wrong side. And mostly these situations are communicative situations. So it's about to adapt, to understand the needs of your partners in a situation. The moment of truth has the meaning of to try to achieve maximum impact, doing more with less. This is the basic idea behind that. So you should, as a project manager, as a sailor, prepare for the situation and then perform in the best possible way. Put all your energy into this situation. So how could you do that? First, you would identify the situations in your project. And then practically follow the system as you would have also with the stakeholder analysis. You would follow the main steps here to be really prepared for. I'll come to that later. So this is the main decision-making point here. Know the moment, and then it's about setting to the left, to the right, or into the middle. The moments of truth deal with expectations, I mentioned that. And there are various steps of how you can meet these expectations. And as I said, stakeholder analysis could be really a helpful tool for this. So if you try to identify the people you're dealing with, you try to identify their expectations, fears, and experiences. If you try to identify what they want to know, what is their approach in that very situation, you will be successful. And then, of course, according to the situation, how well you know the people there, are there experiences that you share with them, what is the relation to the customer, what is the specific situation, you then will be to adjust your specific situation. The three levels of expectations would be the basic, yeah? Everyone would expect that to happen in that specific moment. And if you fail to fulfill this expectation, you will not be successful. So it's not a question if you like to, this is a must. Yeah? You have to fulfill this, otherwise the expectation will not be met and there will be disappointment. Questions that could help you in preparation for this situation are, for example, what should happen unconditionally, or what must not happen at all. So these could be a helpful question in preparation for a certain situation. Either you would ask them directly to the client or to your project sponsor on the customer side,
or you would ask it yourself in putting yourself into the situation of the participants. The second level of expectation would be that you would fulfill in a way that this generates satisfaction. So this is not an automatic thing. People would know in a specific situation that could happen, and if it's then reached, the satisfaction is there. Questions that could help here could be like, what would have to happen to make you satisfied after the meeting? What solution would bring the project one step further? So these are systemic questions that could be really helpful here as well. And the third level is where you exceed the expectations, where you reach surprise. And this is done by statements, by presentations, by behavior, the ways you work, the way you deal with the customer, the way you ask questions, which did the customer not expect. What is also an interesting thing is that if you take this curve, I guess most of you will know that this are the curves how to influence a project and what would be the cost of influencing. It's used in quality management. If you take this graphs and apply them to the moments of truth, it's clear that the beginning of the project, the first moments of truth, will set the switch into the right direction. So if you carefully take these situations into account and manage these, success will be easier to achieve than the rest. So I think that's a quite helpful approach here. So take care from the very first moment of truth, which will be a presentation with the customer or an internal presentation with presumably the project owner, whomever, so that you generate trust. I would like to move over now to specific moments of truth in projects. I grouped moments of truth related to startup and planning here, and will then follow with controlling and closure. So of course the first presentation of the project will be crucial. The way how you present yourself will decide on if there's trust or not. I made a mistake a few years ago when we did a presentation. It was a tender, and we were invited to present ourselves, and we were not completely clear if a colleague of mine or me would be the project manager. And of course the question was by the customer, who will be the project manager? And we were not certain, and they immediately found out that something is not well prepared here, and we didn't get the order, which is not surprising. It's completely clear. Yeah? So this is a moment of truth, of course. Yeah? How confident do you appear? Is it about building trust? Project startup. Yeah, where you first meet your team. Where it's about, of course, giving information to the team. If you follow the team phases of Tuckman, this is the forming phase. People need orientation. People need a vision. So that could, for example, be something where we really take care of. People know this is a project where I can involve myself. I know what will be the requirements on my skills, what will be my role, etc. Yeah? Give confidence and security here. Work packages need someone who does them. So the handing over of work packages needs commitment. It's not just a technical issue to hand over a work package, but it's also quite relevant to have the commitment that people do it. And this is the reason why this moment also is specifically important, because people are so different, and it's quite necessary to adapt to the personality of the individuals so that they either feel the pressure to do it or they feel committed, whatever needed. So you again, as we had it before with the stakeholder analysis, need to analyze who is your opponent, who is the person opposite you, how would you take him or her in the best proper way.
yeah, release of the planning. When you started to set up the planning and then you hand it over to the customer. This is a screenshot of MS Project. Do people feel that what they have to provide you in your project is consistent with what they think, what they need, etc. So this again needs careful analysis of the needs of the customer, especially about the culture. How could you adapt to the culture? This was a screenshot of an MS Project file I worked with, a company where I'm currently project manager for. It's a marketing company. They are not too familiar to Gantt charts, for example. Yeah? I try to avoid that because it's culturally difficult to get acceptance here, so I decided to use a more PowerPoint approach, yeah? Because I have to take them where they are. Yeah, moving over to the last part, controlling and closure. Project status meeting, together with the client, for example, could also be a difficult moment because maybe the core team does not meet too often itself. Maybe they handle their meetings in telephone conferences, etc. And then suddenly they meet again with the customer. Might also be a difficult moment because then you suddenly have team phenomenons and you have the customer, and it's maybe difficult to agree beforehand what to tell, what not to tell, to have a common understanding about the status of the project. Yeah, and here you act, of course, and this is, I think, a clear moment of truth, because you're really the example for the whole team now. How do you act? How do you communicate? How do you set up questions? How do you steer the process? How do you build up trust? We implement a certain culture within your team. Conflict resolution, critical conversation, the way how you treat with conflicts will be an example how people deal with conflicts in their team. So, for example, non-violent communication could help here. Being able to understand what the individual needs are, being clear about what is possible, what is not possible, being clear about the way you want the project to be handled, but on the other hand, being on a valuable level with your team members. Yeah, project delivery, again a very crucial moment of truth when you're coming to the end and you hand over the results. Of course, not just the results, but also maybe the documentation, a very beloved topic, is important and shows the professional way how you deal with your projects. Yeah, the last one, the closure meeting, lessons learned workshop. Now we are close to the end, or some organizations here, the project owner, the project sponsor is already responsible for this. But the question is, of course, what do we learn as an organization out of this specific project at the very end? So what kind of processes do we have to adapt? What kind of knowledge do we have to gain? What kind of tools do we have to develop? I would like to sum up with this list. So moments of truth are the really decisive switching points in a project. They must be prepared professionally. They have to involve communication with customers, with clients. Your team should be really focused on this, and you as a project manager specifically. They give you power in the sense of setting decisions for the future. They're crucial for the success, and you should touch emotions. And these are opportunities that never come back. So, if you want to discuss this, we have a stand up there on the first floor, and I'm happy to discuss this today or tomorrow with you. Thank you. Thank you very much. Good timing. But, of course, before the stand itself, might be we have some questions that we can put forward to Dr. Lorenz.
fundamental tool for the project manager would be seeing that the customer, the client, is changing his or her mind continuously. Have you ever been in such a situation? How could you be prepared for that? Because very realistically, you are suggesting us to be prepared for that. Can you emphasize on that? Thank you very much. I think if I would have an easy solution for this, I could get the Nobel Prize. And we all know as project managers that this is a crucial point, and I think all the agile approaches try to deal with this in a positive way. And I read the Agile Manifesto a few weeks ago, and we appreciate change is the core message, but in reality, I guess, not all project managers really appreciate any change, isn't it? So this is a little bit about mindset as well, I think. I think the stakeholder analysis in the sense of, or let's say, the customer satisfaction has to be met. Yeah? The modern project management concept, like also PMI, measure the success in terms of are the stakeholders, the client, happy with the results. So we have to consider this. I think play management in the sense, or let's say configuration management or change management could be helpful. Clearly showing the customer what will be the consequence. Having a culture, yes, we appreciate change, we want to adapt to what you need, but do you know the consequence? And if you're willing to bear the consequence, we can go the journey together, then we will be successful. Maybe this would be my approach. Thank you. I have a question actually. In your very last slide, with the sort of summary of the norms of truth. Right. Actually, in several places the word trust came up. The word trust. Trust, yeah. Yes, conveying of trust actually, and creating trust, yeah. Basically. It's not here as such, but what would be your comments on that, actually? And also, in different cultures, this might be different as well. Yeah, absolutely. Absolutely. Trust is also a cultural phenomenon. Personally, I think you cannot buy trust. That would be too easy. I think trust is something like you would have an account in a bank. You always have to put in some money, some activity, and some of these to build up trust. So that's a continuous effort. It's not something that you start at the very beginning of the project by having a very nice kickoff meeting and then there's trust. So this is something that you have to continuously focus on, and you have to pay in and pay in and pay in so that it keeps at a certain level. And these aspects have been mentioned, I think, and in this specific list there are some aspects for this. Yeah? Sana tolerans için teşekkür ediyoruz. Well, thank you. Sayın Başkanım izin verdiği gibi sorularınız olduğu vakit lütfen de sorun. Ben Anton ve Oktay Bey'lerin anlattıklarına tamamen katılmakla birlikte olaya değişik bir pencereden bakacağım. Sebebi de Anadolu deyişi vardır. Ayının bildiği 40 fıkra varmış, 40'ı da armut üstüne. Ben de teknolojiden başkasını bilmiyorum. Bu nedenle teknoloji geliştirme platformunda durup oradan açtığımız bir pencereden proje yönetimine bakacağım. Aslında mesleğimin ilk 20 yılı Ar-Ge mühendisi olarak ürün geliştirmekle geçti. Ve bu sırada da tüm kültürüyle proje yönetimi yapılan yerlerin içerisinde bulundum. Yani fora, serbest.
Sonra 89 yılında Kanada kültürüyle iş yapan bir şirkete başvurdum vakit. Orada yönetici olmaya karar verdim. Ve projelerin içerisinde bir fiil tasarımcı olarak değil de yöneten birisi olarak yer aldım. Ama hep dedim ya, benim bildiğim fıkraların hepsi teknoloji üzerine. Teknoloji yöneticisi olarak projelerde yer aldım. Gerçek proje yöneticisi olan, kulakları çınlasın, İhsan Bey, projeciliği bana 3 kelimeyle anlatmıştı. Demişti ki, ben işi oradan alır oraya götürürüm. Aslında proje yönetiminin bu kadar basite indirgenmemesi gerektiğini düşünüyordum. Sonradan da hakikaten öyle olduğunu gördüm. Proje yöneticisi bir iş takipçisi değil. Ayrıca proje yöneticisi sorun gidericisidir. Sorunlar çıkmadan önce sorunların oluşmaması için ortam hazırlayan insan olarak tanımlamak lazım. Şimdi size 3 tane de anekdotla, gerçek yaşam öyküsüyle süslenmiş bir şekilde çok karmaşık bir şeyi anlatmaya çalışacağım. Önce ürün lafından bir başlayalım. Ben dedim ya, teknoloji tarafından bakacağım olaya. Teknoloji nerede var? Ürünün içerisinde. Demek ürün geliştirirken bir teknoloji kullanacağız diye. Ürünün en geniş tanımı, müşterinin para verip satın almayı arzu ettiği herhangi bir şey. Bu hizmet de olabilir. Hizmet de üründen sayıyorum. Bir elle tutulur bir şey de olur. Elle tutulmayan bir şey de ürün sayılabilir. Anekdotlarından biri de onun üzerine. Bunları değişik düzeylerde üretebiliyorsunuz. Bileşen düzeyinde, component veya device düzeyinde üretebiliyorsunuz. Nedir bu? Vidasomun-pul gibi mekanikten bir örnek. Yani transistör gibi elektronikten bir örnek verelim. Petrokimya, çimento, sunta, MDF gibi bunlar çok temel bileşenler. Bundan sonra modül düzeyi var. Bunun İngilizcesi unit ya da subassembly. Bunu üretebilirsiniz. Nedir bu? İşte birincilere bakarak bir üst aşamaya göz atacak olursak hidrolik piston olabilir, baskı devre olabilir, plastik parçalar petrokimyadan üretilmiş olabilir. Çimento ile bina köprü yol yapabilirsiniz. Sonra MDF ile kasa raf kapak yaparsınız. Bir üst aşamaya çıktığınız vakit ürüne geliyoruz. Product. Bu da nedir? Uçak kanadının hareketli mekanizmasıdır. Hidrolik piston kullanarak yaparsınız. Televizyon alıcısı kamera yapabilirsiniz. Baskı devre kullanarak. Plastik parçalarla işte çeşitli ürünler yapabilirsiniz. Bina köprü yoldan konutlar iş yerlerine geçebilirsiniz. Mobil. Ya da sistem üretebilirsiniz. En üst düzey hadise sistem üretim. Nedir bu? Uçağın kendisi, televizyon stüdyosu, mutfak donanımı, şehir kurma, iç dekorasyon. Giderek artan bir karmaşıklıktan söz ediyorum. Bunun İngilizcesi sophistication ve bir de sophistication index diye de bir tanım var. Sophistication index'te şöyle bir grafik gösteriyorum size. Ülkelerin ihraç ürünlerindeki karmaşıklığı almışlar. En karmaşık ürünleri ihraç eden ülke İsviçre. Onu 100 kabul etmişler. En yalın ürünü de herhalde ağaçtan topladığımızı kolye koyup ihraç eden ülke Nijer. Onu da 0 almışlar. Bu sıralamada Türkiye 14. konumda. Aslında çok iyi bir konumdayız. Ama büyük olasılıkla da modülle ürün arası bir noktadayız. Şimdi buradaki grafiğe bakacak olursanız Türkiye 3 ülkeyle aynı puanı paylaşıyor, 69 puanı. Hindistan, Rusya 69, 69, 69. Adım ileri gittiğiniz vakit işte Meksika ve Çin'i görüyorsunuz ki Meksika ve Çin
yani bir tanesi hemen Amerika'nın komşusu, Amerika'nın üretim üssü olarak düşünebilirsiniz. Çin de dünyanın üretim üssü olarak düşünebilirsiniz. İhraç mallarında sofistikasyon olması, evet çok doğru. Türkiye'nin özelliği, Türkiye hiçbir yerin öyle belirgin bir üretim üssü değil. Aslında eşiği aşabilmeye senelerdir çalışıyoruz ama pek de başarılı olduğumuz gözükmüyor. Bu grafiği nereden aldığımı da söyleyeyim. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde 20 küsur sektörde sektörden birer uzmanı görevlendirdi ve sektörlerin resmini çektirdi. 10 yıllık projeksiyonlarını yaptırdı. Bu çalışma sırasında TEPAV'ın yapmış olduğu bir derlemeden çıktı bu grafik. Ve çok ilginç bir şekilde bizim muhtemelen modülle ürün arası bir noktada olduğumuzu ve aşamadığımız eşiği çok bariz bir şekilde gösteriyor. Şimdi, ileride anekdotlardan biriyle buna geri döneceğim. Ama bunun neden olduğu üzerine de şöyle ikinci bir grafiğim var. Bu da gene TEPAV'ın aynı çalışma için hazırladığı bir grafik. Yatay eksen meşhur uluslararası derecelendirmede kullanılan PISA ölçütü. Dikey eksende gene ülkelerin ihracatlarında ki imalat sanayideki yüksek veya ileri teknoloji ürünlerin payı. Şimdi buraya bakıyorsunuz, Türkiye iki eksende de diplerde. Aslında yani yatay eksende dipte olması, dikey eksende neden dipte olduğunu da çok iyi bir şekilde ifade ediyor. O bir önceki grafikteki eşiği aşacaksak, modül bizim ana işimiz olmamalı. Ana işimiz ürün ve daha üzeri sistem olmalı. O zaman ileri teknolojiyi gerektiren ürünlerin ihracattaki payı artmış olacak. Bu nedenle de nitelikli iş gücüne belki ihtiyacımız doğacak. Nitelikli iş gücü şu anda çıkmıyor mu Türkiye'de? Çıkıyor. Çoğu burada yerini bulamadığı için yurt dışına gidiyor. Anekdotun bir tanesinde bunu da göreceksiniz. Eğitim sistemimizin de belki daha nitelikli insan yaratması bu arz talep meselesi birbirini dengeleyecek. 5 senede acaba Almanya düzeyine ulaşır mıyız, İtalya'da mı kalırız? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Şimdi teknoloji nereden alınır? Benim armut fıkralarına girelim. Günümüz sanayicisi teknolojiyi son dakikada parasını bastırıp alacak bir şey oluyor. Üzgün. Sanayide çalışmış ve uzun yıllar sanayinin içinde yer almış birisi olarak bu benim gözlemim. Teknolojiyi yurt dışından alıp transfer ediyorsanız başka birinin Ar-Ge çalışmasını finanse ediyorsunuz. Bu ne kadar doğru tartışılır. Şöyle bir sonucu oluyor. Teknolojiyi dışarıdan alıyorsunuz, ondan bir ürün yapıyorsunuz. Dışarıda bunu satmaya kalktığınız vakit hep ayağınızda pranga, o teknolojiyi satın almak için ödediğiniz para sizi rekabetçilikten geriyor. Eğer üretim üssü seçilmişseniz, ki otomotivde öyleyiz, o zaman durum başka. O zaman sizin bilek gücünüzü kullanıyorlar. Ama bilek gücünüzü kullandıkları vakitte bu sefer orta gelir eşiğini aşamıyorsunuz. Çünkü orta gelir eşiği işte yaklaşık 10.000 dolar kişi başına yıllık gelir dediğimiz işte üretim üssü olan ülkelerin tavanı onun üzerine çıkmıyor. Çıkarsa üretim üssü başka yere gidiyor. Türkiye 10 senedir bu eşiği de aşamıyor. Burada bir sıkıştık kaldık. 2 tane eşik var. Bir tanesi sofistikasyon, öbürü de orta gelir eşiği. Şimdi teknoloji transferinin simgesi, teknolojiyi nereden alacağız diye yurt dışından alırsak, know-how. Bunu bir tarafa yazmak lazım. Bu noktada da ben Refik Üreyen'in
çok saygı duyduğu bir insan, Arçelik Çayırova'nın eski patronu. Bir başından geçmiş olayı anlatacağım. Bunlar tam otomatik çamaşır makinesini daha icat etmeden önce, o gezinen bir makine var diye, kapının kolunun altına girerdi, banyoya bile giremezdiniz. Onu icat etmeden önce yurt dışından aldıkları, Almanya'dan aldıkları lisansla çamaşır makinesi ürettiler. Bu çamaşır makinesinin motorunu gövdeye bağlayan L şeklinde bir saç var. Bu saç kalıpta kesiliyor, bükülüyor. Bunun içerisinde bir yerinde 3,5 milimetre bir delik var. İkide bir de bunun zımbası kırılıyor, üretim duruyor, kalıp tamir ediliyor, zımba değiştiriliyor, karşı tarafı düzeltiliyor, sonra geliyor, üretim yeniden başlıyor. Bir gün yine böyle olmuş, Refik Bey'in tepesi açmış. Açmış telefonu Almanya'ya, teknolojiyi transfer ettikleri yere sormuş. 3,5'luk delik var, zımbası ikide bir de kırılıyor, bizim üretimimizi durduruyor. Biz buraya bir şey de bağlamıyoruz, bu delik neye yarıyor? Almanlığı tutmuş herhalde, sözüm Almanlar değil. Demiş ki bakmam lazım. Ertesi gün açmış telefonu geriye, demiş ki biz eskiden bu parçayı DKP saçtan yapardık. Sonra daldırma galvanik banyoyla üzerine galvaniz kaplardık. Ama şimdi artık DKP saçtan yapmıyoruz, galvaniz saçtan yapıyoruz. Bu deliğe gerek kalmadı. Askı değil. Refik Bey diyor ki, ben diyor senelerle o kalıbı tamir ettiğime mi yanayım? Üretimi durdurduğuma mı yanayım? Zararıma mı yanayım? Şimdi buradan hareketle diyor ki, bir ikinci hadise daha var know-how'ın dışında. O da know why. O dediği niye dendiğini bilmek hadisesi. Şimdi bu sofistikasyon eşiğini aşmak istiyorsak yapmamız gereken hadiselerden biri de know-how'u bırakıp know-why'a odaklanmak. O zaman o eşiği aşma noktasına geliyorsunuz demektir. Şimdi teknoloji geliştirme çok ilginç bir hadise. Meslek hayatımın 89'dan bu yana kalan kısmını da ağırlıklı olarak bu işe hasretmiş. Küresel boyutta kabul görecek bir teknolojiyi dünyanın geri kalanından soyutlanmış olarak yaratamıyorsunuz. Yani bir yerlerden sizin mutlaka etkilenmeniz lazım. Bir şeyleri alıp üzerine daha bir şeyler koyarak yenilik üretmeniz lazım. Eğer teknolojiyi sporla dostlar alışverişte görsün diye yaratacaksanız bundan da para kazanamıyorsunuz. Buna gelmeyeyim. Şurada bir küçük anekdot anlatayım. Beni buraya davet eden Özlem Hanım'ın da içerisinde yer aldığı bir projeden söz edeceğim. 92 yılında başlamış olan bir proje. 98 yılında da başarılı bir ürünle sona erdi. Ama bu hikayeyi anlatırken sadece kurum içi, çalıştığınız kurumun içindeki yönetim unsurlarının iyi seçilmiş ve denk gelmiş olması yetmiyor, onu da göstermeye çalışacağım. 92 senesinde Netaş firmasının teknolojisinden sorumlu olarak görev yapıyorum ve patron bana sordu. Bu sene ne yapacağımızı biliyoruz, önümüzdeki sene ne üreteceğimizi de biliyoruz ama ondan sonra ne yapacağız bize söylesene. Ben de hemen şu telefonları hatırlarsınız. DECT yapacaksınız. O nedir dedi. Çünkü 92 yılında bu daha yoktu ortada. Standardı bile yoktu. Nedir o dedi. Anlattık. Dedik bu telsiz telefon. İşte Panasonic'leri kullanıyoruz dedi. O CT0 dedim. O gidecek. Ölecek. DECT olacak. Niye öyle olacak? Çünkü standartlar öyle emrediyor ve pazar standartlarla şekillendiriliyor. Phase out var. CT0, CT1, CT2 gidecek. CT de cordless telefon demek. Yerine Digital European Cordless Telephonic DECT gelecek. Peki dediler, bana inandılar. O kadar para veriyorlar. Biliyorum Avrupa'da teknoloji ne çıkacak onu kolluyorum.
uyandılar. Dediler ki bunun business planını yap. Oturduk. Uzun bir plan yaptık. 3 sene standartı değiştirmek üzerine vakit koydum. Plan. Avrupalı'nın yapmakta olduğu standardı gideceğim. Kafalarına vura vura böyle olmaz diyeceğim. Değiştireceğim. Netaş bana inandı nedense. Yapar herhalde dedi. Ondan sonra ürün tasarımına başlayacağız. Ve geri kalan işte 1 Ocak 98'e hedeflemiştik. 1 Ocak 98'e geri kalan 3,5 sene kadar zamanda da ürünümüzü tasarlayacağız. Business planı yazdık, çizdik işte projecilik mantıklarıyla 4 fazlı olarak yaptık. Güzel. Sonra ben gittim Avrupa'ya, dedim ki Etsy. Yakında kahve arasında bakarsanız Etsy kralı. Etsy Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü. Çok güzel bir standart yapmışsınız ama çok eksik. Ne demek eksik? Sadece 300 metreye konuşuyor ama teknolojik olarak bunun çok daha uzak mesafeye konuşabilmesi lazım. Nasıl oluyor dediler. Ben dedim bir zeyil, amendment istiyorum. Standartınızı değiştireceksiniz. O zaman konuşacağım. Kavga çıktı. Dediler ki biz yatırım yaptık bu işe. Milimini değiştiremeyiz. Ama dedim bakın çok daha iyi bir ürün çıkacak falan. Sonra da ikna oldular. Dediler ki göster bize bunun çalışabileceğini, backward compatible olacağını, bizim yaptığımız yatırımı zedelemeyeceğini göster ya. Gösterdik. Netaş'a gelen ekibe 22 kilometreye konuşabileceğini gösterdik. 300 metreye konuşmak için yapılmış alet. Onun üzerine değiştirdiler standartı. Ve DECT'in kısaltması aynı kalmakla birlikte açılımı değişti. Digital Enhanced Cordless telefonu yerine Digital European Cordless telefonu yerine Digital Enhanced Cordless telefonu. Ben şımardım. Ondan sonra gene gittim. Dedim ben ikinci bir zeyil daha istiyorum. Mesela bu sefer üzerime yürümediler. Nedir dediler. Şimdi bunu 22 kilometre mesafeye konuşturabiliyoruz ama bundan bir tek ses mi gidecek? Bundan video konferans da göndermek. Yapma ya nasıl oluyor? İşte şöyle yaparsanız olur. Onu da denettirdiler. Gördüler. Tamam dediler. Oluyor. İkinci zeyil geldi. Bu sefer T harfi değişti. Telefonu gitti. Telecommunications geldi. Şimdi bu anekdotu anlatmak ihtiyacındayım. Çünkü eğer projeyi bu şekilde yönetip dünyada bir ilki yapmak istiyorsanız o zaman işin kökenine de inmeniz lazım. Sizin projeciliğiniz sadece şirketinizin içerisinde yer alan kısmı içermiyor. Çok daha geniş bir yelpazeyi içeriyor. Bunu bulduk. Sonunda yaptık DECT'imizi. Zamanında işte 1 Ocak 2008'de Telekom'da tekel kalkacak, liberalleşme olacak, yeni operatörler gelecek. Onlara bir şekilde evlere ulaşmak gerekecek. Bizim DECT'imiz de bunu çok ucuza sağlayacak. Amacımız bu. 1 Ocak 2008 geldi. Parlamentodan bir kanun geçti. 5 sene ötelendi liberalleşme. Ürün kaldı elde. Bunu götürdük. O zaman PTT, şimdi Telekom dedik bize bir yer göster. Mudanya'nın Göynük'ü gösterdiler. Orada kurduk. 55 abone koyduk üzerine. Çalıştı. Ben Netaş'tan emekli olana kadar 2004 yılına kadar çalıştı. Ondan sonrasını bilmiyorum. Bilgi var mı? Geçti. Geçmişte kaldı. Sonunda bu projeyi dururken 2003 yılında liberalleşme olunca yeni operatörlere götürdük. Bize pırıl pırıl böyle bir şey var. Çok ucuza işte abonelere gidiyorsun. Operatörler baktılar. Olmaz. DECT eski teknoloji, biz CDMA isteriz. Teknoloji nankördür. Zamanında müşterinin önüne koymazsanız hiçbir şey yaramaz. Evet, gelelim ikinci anekdota. Bir müşterim, adını söyleyeyim, TTNet. Benden sırf kendi egolarını tatmin etmek için
üst düzey yöneticileri ve bayilerinin yer alacağı 650 kişilik bir toplantıda göstermek için benden YÖNETİM teknolojisi istedi. Ben geldim, oturdum bilgisayarımın başına, YÖNETİM teknolojisi yazdım arama motoruna. Yüzlerden sayfa YÖNETİM teknolojisi geldi. Okudum. Hoşuma gitmedi hiçbir. Onun üzerine wow teknolojisi yazdım. Ona binlerden sayfa geldi. Onları da beğendim. Sonra gittim TTNet'e dedim ki iyi teknoloji var ama yani bunların hiçbiri kesmez bizi. Kendimiz bir şey yapmalıyız dedim. Ne dediler? Sen burada yapacaksın, herkesin ağzını açık bırakacak, teknoloji çıkacak. Değil mi? Bu sefer iddialaştık. İddialaşınca hani insanın tepesi atar ya, ben bireysel olarak şimdi teknoloji geliştirmeyi anlatıyorum size. Kurumsalını demin Netaş'ta anlattım 7 yıl sonra diye. Bireysel olarak hemen Mecidiyeköy'den çıktım. Atladım arabama. Doğru Boğaziçi Üniversitesi'ne. Tarihleyebiliriz. 2 sene önce Mart ayının son Perşembe günü saat 4.30'da gittim medyalardan kapıyı çaldım. Cem Keskin. Dedim önümüzdeki 3 ay bana çalışır mısın? Sana şu kadar para vereceğim. Olur. Cem Keskin o zamanlar yeni çıkmış, daha hiçbir uygulaması olmayan Kinet diye bir bilgisayar uzantısı var, çevre bilimi. Bu vücut hareketlerini aldı. Kinet konusunda açılan bir yarışmada, Kinet üzerine algoritma geliştirmede dünya üçüncüsü olmuş birisi. Güzel, çalışırım. Peki. O zaman dedim bak, Kinet'in karşısına geçeceğim. Elimi şöyle hareket ettiğim vakit bana televizyon ekranında hareket eden bir el simgesi çıkart. Şu hareketi yapınca da oradaki sanal butonlardan birine basmış gibi olayım. Bana 4 tane yön tuşu, bir tane de okey tuşu yeter. Olur dedi. Yarına olur mu dedim. Olur dedi. Çünkü o Cem Keskin. Zaten yapıyor bunları. Yani yaptıklarından bir tanesini azıcık şekillendirip koyacak önüme. Güzel. Olur dedi. Ben Mecidiyeköy'den arabaya atladım. Karşı tarafa geçerken Kozyatağı'na telefonla gene bir eski Netaşlı arkadaşıma Cem'in verdiği bilgisayar yeteneklerini söyledim. Şu CPU gücünde bu kadar önemli, bu kadar oldu, şu ekran kartı, bir tane bilgisayar derlettir, hemen geliyorum dedim. Ben gidene kadar karşıdan almış, vatan bilgisayarını kurmuş. Dedim hemen telefon et, sana bir TV kursunlar yarın. Ertesi gün o kuruldu. TV bu set-top box'ı var. Bu set-top box'ın bir uzaktan kumandası var. Ben bunu elimine etmeye, ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bu hareketlerle televizyona elimde hiçbir şey olmaksızın kumanda edeceğim. Hedefim bu. YÖNETİM teknolojisi bu. Hemen onlar kuruldu. Bir yıl zorlukları oldu ama aştık. Cuma günü öğleden sonra Cem geldi. Sizin burayı bulmakta bayağı zormuş diyerekten elimde bir memoristik algoritmaları yükledi. Taktık, baktık. Evet, eli gezdirdiğimiz vakit simge hareket ediyor. İleri hareket ettiğimiz vakitte tuşa basılmış gibi oluyor. İşte yön tuşları ne işe yarıyorsa onu yapıyor. Gidip pazartesi götürelim TTNet'e. Pazartesi günü gittik, kurduk her şeyi oraya. Çalışmıyor. Çok basit bir nedenle çalışmıyor. Siz hareketleri yaparken ekrana karşı yapıyorsunuz ama Kinet aşağıda. Çok uzak mesafe olduğu vakit fark etmiyor. İkisi aşağı yukarı aynı yerdeymiş gibi oluyor ama 50 santimden bu hareketi, basma hareketini yaptığınız vakit o Kinet'e göre yukarı hareket haline dönüşüyor açıdan dolayı. Ve ben okey tuşuna basacağım yerde üst yön tuşuna basmış oluyorum ya da sol tuşa basacağım yerde ıskalamış oluyorum. Genel müdür yardımcısı birisi bir şey sormaya geldi. Onun odasına kuruyorduk. Ben onu bahane ettim. Biz burada kalabalık etmeyelim dedim. Sökmeye başladım. Kutulara koyduk. Çıktık dışarıya. Nereye gidiyorsunuz? Aşağı showroom'a kurarız dedim. İndik aşağıya birlikte. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çalışmıyor dedim. Ne çalışmıyor? Dün çalıştı. Bugün de burada çalıştı işte. Yani çalışmıyor dedim. Bunu anlattım. Eyvah ne yapacağız dediler. Mecidiyeköy'den Boğaziçi'ne gelene kadar ben ikinci
beden dili sözlüğünü Cem'e anlattım yolda. Şu hareket dedim, kanalı bir ileri alacak, bu hareket kanalı bir geri alacak, bu sesi bir açacak, bu sesi bir kısacak. Olur mu? Olur. Öğleden sonra verir misin? Olur. Proje yönetimi anlatıyoruz. Peki. Gittik, öğleden sonra e-mail gönderdi, artık gelmedi. Bu mekanizmaya bunu adapte etmeyi de öğrenmiş olduğu için diğer taraftaki ekip hemen yüklediler. Oldu, çalıştı. O zaman yarın götürüyoruz bunu. Ertesi sabah saat 7'de ben telefon ettim. Gelin, gitmeden önce dedim bir ufak değişiklik yapacağız. Nedir o dediler. Dedim, şu hareketi yapıyorsunuz, kanal ileri gidiyor ya. Evet. Bu el burada durmuyor ki, eninde sonunda geri geliyor. Geri gelince kanal da geri geliyor. Çünkü bu hareketle kanalı geri çekiyor. Ne yapacağız dediler. Dedim, hepiniz deneyeceksiniz, ben kronometre tutacağım. Herkes denedi. İnsanlar çok ilginç bir şekilde hareketi yapıyorlar, bekliyorlar. Ekran değişince ellerini geri çekiyorlar. Ekran değişme süresi nedir? 1 saniye. Tamam, güzel. O zaman Kinet bu hareketleri takip edecek ama 1.2 saniye komut aldıktan sonra hiçbir yere bakmayacak. Yani icra etmeyecek. Nasıl yapalım? Yaptık. Ölü zaman koyduk komutların arkasına. Ve işte seste değişik oluyor. Ses 0.6 saniyede devreye giriyor. Ona değişik ölü zaman. Kanal değiştirmeye değişik ölü zaman. Gittik showroom'a kurduk. Genel müdür yardımcısını çağırdık. Dedi, ya siz gittiniz ondan sonra gittiniz dedi. Ne oldu? Ya biraz değişiklik yaptım dedim. Adam elini şöyle dolaştırıp simge çıkartmaya çalışıyor bir gün önceki anlatımdan dolayı. O değil. Dedim, şu. Ha, daha iyi olmuş ya. Ondan sonra genel müdürü çağırdı. Geçtiler karşısına oynadılar. Vay be dediler. Kronometre tutarsak 4 gün 19 saat. 4 gün 19 saatte iddia üzerine dünyada hiçbir yerde olmayan bir teknolojiyi sıfırdan yapabiliyorsunuz. Üstelik bir yerden teknolojinin kırıntısını bile almadan her şey yerel, lokal. Buyurun. Efendim? Hayır. Bu Nisan'ın 7'sinde 2 sene önce TTNet'in Antalya'da 2 otelde birden yaptığı bir zirvede şov olarak gösterildi. Çok büyük ilgi çekti. Amacı oydu ve bitti. Amacı oydu. Wi-Fi teknolojisi istedi. Bunu ticari yapmak için istemedi. Tamam. O senenin Aralık ayında Samsung Smart TV modelinde şu el gezdirme hadisesini çıkarttı. Yalnız butona basmak için bu hareketi yapmıyor, şu hareketi yapıyor. Muhtemelen onlar da böyle başladılar. Çünkü bilgisayardan ona alışık insanlar. Bunun mahsurunu gördükleri vakit ufak bir değişiklikle onu düzelttiler. Şimdi yöneticilik yaparken ufak değişikliklerle radikal değişiklikler arasında ki farkı da yöneticilerin bir şekilde dikkate alması lazım. Eğer siz küçük gruplar içerisinde yeni teknolojiler geliştiriyorsanız radikal değişiklik yapmakta çok daha özgürsünüz. Ama kurumsallaşmış mekanizmalar içerisinde ben şu hareketten bunun mahsurunu gördüğüm vakit buna ve buna geçemezdim. Ama 10 kişilik, 15 kişilik küçük grubun içerisinde olup özgür olduğum için, kurumsallaşmış olmadığım için buna benden önceki konuşmacılar çok kızacaklar. Kurumsallaşmış olmadığım için radikal bir değişiklik yapabildim. Aslında beden dili sözlüğü bununla da bitmedi. Zirve geçtikten sonra biz bunu iyice mükemmelleştirdik. Şu hareket kendi üzerine başladığı yerde biten bu hareket kanalları ileri aldı, bu bir geri aldı. Şu kanalı 10 ileri aldı, bu 10 geri aldı. Bu sesi bir açtı, bu sesi mevcudun yarısı kadar açtı. Bu mute etti, bu tekrar eski konumuna getirdi. Bu sesi biraz kıstı. Masa üzerinde hareket yapıyormuş gibi kayıtların arasında dolaştınız. Kayıtları onar atladınız, birer atladınız.
istediğiniz kaydı bulduğunuz vakit oynattınız, durdurdunuz, hızlı ileri aldınız, hızlı geri aldınız. Bu şekilde getirdik. Ondan sonra ben bunu götürdüm. Türkiye'nin en önde gelen, vaktim bitti biliyorum başkan, en önde gelen televizyon firmasına anlattım. Bunun artık patenti falan olmuyor çünkü public, topluma mal olmuş vaziyette. Dinledi Cengiz Bey. Hiçbir sesini çıkartmadı. Uzun senelerdir Cengiz Bey sesini çıkartmazsa sağ ol, bunu biz yaparız anlamına gelir. 1,5 sene sonra bu projeyi üstünü çizdiler, yok ettiler. Çünkü onların elinde cem keskin yoktu. Ve kurumsaldılar. Evet, buradan çıkartılacak hemen sonuca geliyorum. Birkaç tane ders var. Birincisi, güzel bir Anadolu deyişi var gene. Büyük ağaçların dibinde fidan yetişmez. Fidan gerçekten fidanlıkta yetişir. Incubator bizim anlamımızda. Ondan sonra götürülür ormana, diğer ağaçların arasına yetişmiş fidan dikilir. Bu teknolojide de böyle. Siz büyük firmalarda çok büyük atılımlar yapamıyorsunuz. Bu iş için daha küçük yapılar ihtiyacı var. İkincisi, büyük projeler için mutlaka kurumsal olmak zorundasınız. Yani ben 10 kişilik ekiple DECT'i yapamazdım. DECT'in sadece standartını değiştirmek için belki $300.000 harcadım. Avrupalara gidip gelip oralarda kavgalar edip 3 sene boyunca faaliyet gösterdiğim için. Onu da finansman olarak bir büyük şirketin karşılaması lazım. O zaman da kurumsal olmanız lazım. Dolayısıyla oda orkestrasıyla senfoni orkestrasından birbirini ayırıp, bu ikisini birbirinden ayırıp, şef olarak bunun başına geçecek yöneticilere ihtiyacımız var diyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ederim. Ben gene sorularınızı alabilirim ya da kahve molasında beni yakalayabilirsiniz. İsterseniz o şekilde yapalım. Efendim bütün konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Siz katılımcılarımıza gayet de bir teşekkür ediyoruz. Ve elbette İstanbul Proje Yönetim Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Oturumuzu kapattık.